Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz patiklerin yapımını anlatacağım. Bu bir terlik yenileme projesi. Böyle parmak arası terliklerin dönüşümü olarak yaptığım bir ev patiği şeklinde bir proje. Bu projeyi ben kanalımı açmadan önce blog zamanında yapmıştım. Dolayısıyla fotoğraflar üzerinden anlatmaya çalışacağım. Faydalı olur diye tahmin ediyorum. Bu arada hemen belirteyim. Kanalımda iki ayrı terlik yenileme projesi daha var. Bunları da böyle parmak arası terlikleri kullanarak yapmıştım. Bunun videosu var. Video linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Bir de şöyle bir terlik yenileme projem var. Bunların da bu terliğin de videosu var. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Evet, şimdi bu patikleri nasıl yaptığımın anlatımına başlayalım. Evet arkadaşlar, değişimden önceki kullandığım terlikler bu şekildeydi. Evet, terliğimizin bantlarını bu şekilde makasla kesip çıkartıyoruz. Aynı zamanda bu bantların bulunduğu yuvaları da çıkarıyoruz. Orada delikler kalıyor. 3 tane delik kalıyor terlikte. Bu deliklerden rahatsız oluyorsanız eğer bu banyo derzlerinde kullanılan silikonlarla bunları kapatabilirsiniz. Dışarıda giyecekseniz eğer. Ben evde giyeceğim için o delikleri doldurma ihtiyacı hissetmedim. O şekilde kullandım. Evet, terliklerin bantlarını çıkardıktan sonra kalan bu taban kısımlarına fotoğrafta da görüldüğü gibi yorgan iğnesi kullanarak ve örgüyü öreceğim ipliği kullanarak battaniye ilmeği tekniğiyle kenarlarına bir sıra bu şekilde dikiş geçtim. Ördüğüm örgü bantları bu dikişlere tutturarak terliğin tabanına monte etmiş olacağım. Terlik tabanlarını tığladıktan sonra fotoğraftaki gibi bu şekilde her bir terlik için birer tane böyle şerit örüyoruz arkadaşlar. Bu şeridin uzunluğu tamamen sizin kullanacağınız terliğin çevresini dolanacak uzunlukta olacak. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunu örerken nako pırlanta kullandım ve 4 numara tığ ve 4 numara şiş kullandım. Orta kısımları gördüğünüz gibi tığ işi sık iğne, her iki tarafında uç kısımlarında şiş örgüsü lastik var. Bir ters bir düz. Bunu tığla değil de şişle yapmamın sebebi şiş örgüsü lastik daha esnek oluyor. O yüzden bu şekilde bir yöntem uyguladım. Siz dilerseniz uç kısımlara tığ işi lastik de uygulayabilirsiniz. Evet, tığ işi sık iğnenin üzerine uyguladığım lastiği burada daha yakından görebilirsiniz. Lastik üzerinde de bu ördüğüm şeritlerin detayını paylaşayım. Şöyle, şu yüksekliği siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben burada 15 sık iğne kullandım. Evet, şöyle ölçüsünü de vereyim. Şöyle bakın, 6 santim kadar bir sık iğne şerit ördüm. Dediğim gibi benim kullandığım iplik ve tığa göre 15 tane sık iğneli şerit yaptım. Ve şeridin başlangıcından itibaren şöyle terliğin etrafından hafif de esneterek, çünkü esnek olması gerekiyor, hafif de gerdirerek böyle şu noktaya ulaşacak uzunlukta bir şerit ördüm. Uç kısımlara ördüğüm bu lastiğin sayısı da 22 ilmek arkadaşlar. Her bir şeridin üzerine 22 ilmek alarak şişime bir ters bir düz ördüm. Onun da ölçüsünü vereyim. Şöyle bakın, bu ördüğüm lastiğin ölçüsü yaklaşık 9 santim kadar bir lastik ördüm. Evet, daha sonra lastiklerin uçlarını iğne ile büzüyoruz. Bakın, bu lastiğin kenarı, lastiklerin uç kısmı şurada toplanıyor. Şöyle
İki ucunda uç kısımları burada toplanıyor, büzdürüyoruz. Buraya sabitliyoruz. Evet, bu tığ işi ve şiş örgüsü ördüğüm parçaları bu şekilde tabana daha önce hazırladığım battaniye ilmeklerinden geçirerek iğneyle böyle dikerek birleştiriyorum arkadaşlar. Evet, şeritleri hazırladıktan sonra tabana dikmeden önce gördüğünüz gibi şeritlerin iki ucunu birleştiriyoruz. Ortadan dikiyoruz. İstediğimiz yere kadar, yani patiğin ne kadarlık kısmı açıkta kalsın istiyorsak o şekilde dikiyoruz. Daha sonra bu lastik kısımlarındaki uç kısımlarını büzdürüyoruz. Bir iğne iplik vasıtasıyla büzdürüyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerlerini böyle tığ işi çiçeklerle ve böyle basit el nakışlarıyla, boncuklarla süsledim. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Üzerini hiç süslemeden bu ördüğünüz örgüyü rengarenk örerek de bunu yapabilirsiniz. Böylelikle evdeki artan ipleri de değerlendirmiş olursunuz. Ben bu şekilde düz zeminli bir terlik üzerine uyguladım. Ama daha böyle dolgu topuklu, yüksek tabanlı terlikler içinde uygulanabilir. Evet. Bu projemiz de bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.